Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Sizlerle birlikte dolar ve euro Türk lirasını bu video içerisinde değerlendireceğiz. Ve bizler için dolar kurunda önemli seviyeler, euro Türk lirasında önemli seviyeler hangi bölgelerden geçiyor? Bunları bulmaya çalışacağız. Evet, videomuza geçmeden önce arkadaşlar bu çok önemli. Videolarımıza beğeni atmanız, kanalımıza abone olmanız bizler için gerçekten önemli. O yüzden videoyu seyreden herkesin videoyu beğenmesi halinde kendisinden ricam kanalımıza bir beğeni atması olacak. Evet, videomuza hemen geçelim. Sevgili dostlarım, Jerome Powell piyasalara damgasını vurdu. Hepimizin yakından takip ettiği Jackson Hole toplantısında Jerome Powell ilerleyen dönemler içerisinde faiz arttırışlarına devam edeceğini bildirdi. Bunu bildirmesinin ardından da zaten dolar endeksinde yukarı yönlü hareketi sizlerle birlikte izledik. Dolar kurunda bizlerin geçen hafta tahminlerimiz noktasal olarak tuttu. Bizler geçen hafta dolar kurunda 17 lira 90 kuruş ve 18 lira 28 kuruş aralığında dolar TL kurundaki hareketin devam edeceğini bildirmiştik. Ve dolar kurundaki çekilme 17.90'lara kadar devam ettikten sonra buradan hareketlenerek 18-28 seviyesini dolar TL kurunda görmüş olduk. Yani verdiğimiz seviyeler noktasal olarak bu hafta çalışmış durumda. Peki şimdi bu hafta dolar kurunda neler olabilir? Jerome Powell'ın açıkladığı gibi de arkadaşlar faiz arttırımlarına devam etmemiz halkımız için bir acı reçete şeklinde devam edecektir demesi bizlerde hala da Fed'in faiz artışlarına devam etmesi anlamı niteliği taşıyacak. O yüzden sizlerle birlikte bu hafta itibariyle bizler dolar kurundaki takip edeceğimiz aralık seviyemizi de 17.93, evet şuradaki bant aralığında sizlerle birlikte takip edeceğiz. 17.93 bizim alt bant seviyemiz. Yukarıdaki seviyemizi de arkadaşlar 18 lira 40 kuruş seviyesine çekmiş durumdayız. Hareketlerin bu şekilde devamı beklenebilir. Yani aşağı doğru 18 liralar 17.93 seviyesine doğru olan hareketler bizler için tekrardan bir alım fırsatı, yatırım tavsiyesi tabii kesinlikle değildir arkadaşlar. Ve yukarıda da 18.40'lara doğru bu bant aralığında hareketler kısa vadede Forex ve Viyop işlemleri yapanlar için değerlendirilebilir bir aralık olarak bu hafta içerisinde takip edeceğimiz önemli seviyeler şeklinde olacak. Haftayı 18 lira 16 kuruş seviyesinden dolar kurunda kapatmış durumdayız. Ve bu bizler için de dolar kurunun 18.40-17.93 bantları arasındaki sıkışmaya devam edeceğinin göstergesi olarak devam ediyor. Yükselen trend üzerinde çizmiş olduğumuz kanalımızda mevcuttu. Bu kanalın zaten üst tarafında hareketler devam ediyor. Bu hareketler bu kanalın yani şuradaki 17.93 seviyesinin altına inmediği sürece de yukarı yönlü hareketi bizler sizlerle birlikte şuradaki seviye olarak zaten takip ediyoruz. Bu da 2022 yılı içerisindeki hareketlerin dolar kurunda 22 ile 25 TL civarındaki yukarı yönlü hareketin hala da devamı niteliğinde maalesef ki takip edeceğimiz aralık olarak gözükmekte sevgili dostlarım. Fakat sizler bu hafta itibariyle dediğim gibi dolar kurunda 17.93 ile 18.40 aralığını takipte kalmanız yeterli olacak. Bu hareketin bozulabilmesi, trendin tekrardan aşağı yönlü sarkabilmesi için ise 17.93 altında kapanışlar şart. Böyle bir kapanış görmemiz halinde aşağı doğru 17.80 ve 17.65'leri takipte kalırız. Fakat haftalık kapanış itibariyle gene söylüyorum. Baktığımız zaman yön hala 17.93 ve 18.40 bantları arasında bir dolar kuru şeklinde maalesef ki takip edeceğiz. Dolar endeksi tarafına baktığımızda da dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketin devamı gelişmekte olan ülkeleri hala da zorlamaya devam ediyor. Bizler Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz indirimiyle birlikte arkadaşlar dolardaki maalesef ki avantajımızı yavaş yavaş piyasada da yitirmeye devam ediyoruz. Bu da bizleri oldukça zorlamakta.
105 dolar seviyesi dolar endeksinde hala da önemli bir seviye. Çünkü bu seviye üzerinde kalındıkça ana hedef şurada gördüğümüz formasyon kadar yukarıya yönlü hala da potansiyelinin devam ettiğini bizlere gösteriyor dolar endeksinin. O da yaklaşık olarak 90 ile 105 bantları arasındaki şuradaki alanı aldığımız zaman arkadaşlar 15 dolar civarına doğru bir yukarı yönlü hareket, yani dolar endeksindeki buradaki hareketin 120 puan civarına doğru dolar endeksindeki hareketi maalesef ki yukarı yönlü devam edebileceğinin sinyalini hala da bizlere gösteriyor. Yani kısaca burada bir tanımlama yapacak olursak arkadaşlar, dolar endeksi de hala 105 puanın altına düşmediği sürece Türk lirası karşısında ve diğer TL bacaklı kurlar karşısında hala da güçlü sevrini muhtemel olarak yukarı yönlü devam ettirecek. Teknik olarak yöne baktığımız zaman şekil bu şekilde hala da devam ediyor. Euro Türk lirası tarafına hemen geçelim. Euro Türk lirası haftayı arkadaşlar doların da altında kapatmış durumda. Yani 1 dolar 1 euroya eşitlenir mi sorusunun cevabını artık 1 dolar 1 euroyu geçmiş durumda şeklinde cevaplayabiliriz. Buradaki sıkışma euro takip eden sevgili dostlarımız için de 17.51, bakın şurada aşağıdaki 17.51 ve yukarıdaki kanal band aralığı olarak da 18-17 civarından geçmekte. 18-17 seviyesi Euro'da artık önemli bir seviye. Sizler bu seviyeyi takip edeceksiniz. Burası al, burası şu an itibariyle haftalık takipte sat şeklinde takip edilebilecek bir kanal aralığı. Yukarı yönlü hareketin ve yükselişin Euro Türk lirasında tekrardan devam edebilmesi için de 18 lira 17 kuruş seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Aksi takdirde 17.51'in altına sarkmalar gerçekleşir ise Euro'da aşağı yönlü hareketler 17.30 civarına kadar Euro Türk lirasını dolar karşısında daha da aşağıya çekebilir. Fakat bizlerin bu hafta gene dediğim gibi 17.51, 18-17 aralıkları içerisinde bir Euro Türk lirası izleme olasılığımız oldukça yüksek. Hareket burada sıkışmış durumda. Avrupa bölgesinin Rusya'ya yapmış olduğu yaptırımlar nedeniyle bakın sevgili dostlarım, bu çok önemli çünkü Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yapmış olduğu yaptırımlardan kaynaklı olarak da Rusya hasım ilan ettiği kendisine yaptırım uygulayan ülkeler arasında Avrupa Birliği'ni de almış durumda. Rusya da şimdi burada diyor ki bana diyor rubleyi getir diyor. Ben sana diyor ruble karşılığında diyor doğal gaz ve petrol satışı yapayım. Tabi Avrupa bölgesi de dolar ve euro kullanımını ve bankalar arası işlemleri Rusya'ya kapattığı için Rusya'da çalışmalarını bahane göstererekten arkadaşlar Avrupa bölgesine kışın %20 civarında doğal gaz ve petrol akışı sağlayacağını bildirdi. İşte bu durum kışın özellikle Avrupa bölgesinde bulunan ülkeleri zorlayacak bir durum olarak temel analiz olarak ileride takip edebileceğimiz seviyeler içerisinde olduğu için de Euro Türk lirasında yukarı yönlü hareketlenmeler pek fazla izleyemiyoruz. Tabii bu bizim TL karşısında Euro'nun daha fazla değer yitirebileceği anlamı taşımıyor. Çünkü Euro özellikle ECB'nin faiz artışlarına devam etmesi. Bakın arkadaşlar, bu ECB'nin Christine Lagarde'ın faiz artışlarına devam etmesi, Avrupa'daki enflasyonun yukarı yönlü hala da devam etmesi ve petrol ve doğalgazdan kaynaklı olarak da Avrupa bölgesinin hem faiz arttırımları hem de enflasyonist baskı dolayısıyla zorlanabileceği bir kış içerisine girebileceği görülmekte. O yüzden zaman zaman Euro bölgesinde ben mesela bu ay içerisinde, Eylül ayı içerisinde özellikle ABD Merkez Bankası'nın 0.50 bas puanına karşılık Avrupa Merkez Bankası'nın 0.75 bas puanlık bir faiz artışına gideceğini düşünüyorum. Bu da Euro'da tekrardan
doların üzerine dolar fiyatının üzerine doğru giden bir euro Türk lirası fiyatı izleme olasılığı da oldukça yüksek gibi görülmekte. Burada bizlerin kısada aşağı yönlü hareketler hala da alım fırsatı olarak Euro'da gözükmekte. Ve kısa bazlı olarak da 19 lira 25 kuruş seviyesinde doğru bu yükselişin devamı da Euro Türk lirasında beklenebilir. Dolar kurunda da gene bu yükselişler 19 lira 13 kuruş seviyesine kadar dolar kurunda yukarı yönlü taşıyabilir. O yüzden dikkatli olunması gereken banka makaslarının özellikle arkadaşlar bakın bu kadar açık olduğu bir dönemde biliyorum bu bant aralıklarında al-sat ancak forex piyasalarında bu tür veya viyop piyasalarında makasın az olduğu piyasalarda yapılabileceği unutulmamalı. Çünkü bankalar arası makaslar gerçekten açık. Yaz döneminin bitmesiyle birlikte TL bacaklı kurlarda dolar, euro, sterlin tarafında olsun hareketler daha da bir korkutucu seviyelere, kur şokları seviyelerine dönüşme olasılığı da oldukça fazla. Yani bir al sat yapayım derken elinizdekini kaybetme durumuna da düşme durumunuz oldukça fazla olacağından dolayı kanal bant aralıklarını takipte kalmanız bence sizler için yeterli olacaktır. Yani kanal bant aralığının altında vermiş olduğum seviyeler aşağı yönlü kırılmadığı sürece herhangi bir panik yapmaya gerek yok. Hareketler bu kanal içerisinde belli bir süre devam edecektir. Faiz artışlarının başlamasıyla birlikte de veya faiz artış kararlarına doğru tekrardan euro ve dolar tarafında yukarı yönlü fiyatlamalar sizlerle birlikte izleyeceğiz diye ben düşünmekteyim. Evet, doları, euroyu sizlerle birlikte değerlendirdik sevgili dostlarım. Bu videonun ardından altın ve gümüş videosu gelecek. Altın ve gümüş takip eden sevgili dostlarımız da bu videoyu kaçırmasınlar. Altın gümüş videosunun içerisinde sterlin videosu da olacak. Altın, gümüş ve sterlini bir alanda değerlendireceğiz. Dediğim gibi ben hepinizi çok seviyorum. Piyasalarda her şey mümkün. Aşağı yönlü hareketlerde panik yapmayın, kendinizi üzmeyin. Sık sık piyasayı takip etmenize gerek yok. Şu an itibariyle trend yönler hala daha yukarı. Ben hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın diyorum sevgili dostlar.